Merhabalar, bu videomda sizlere bu güzel yazlık elbise yapımının robasını anlatacağım arkadaşlar. Elbisem 5-6 yaşa uygun olarak yapıldı. İplerini zaten biraz sonra sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Ölçülerini de güzel bir şekilde veriyorum. Şimdi şöyle, burası önü ayarlanabilir askı. Burası da arkası. Şöyle göstereyim. Burada bir fiyongu var. Benim fiyongu bağlamam pek güzel olmadı. Sizler daha düzgün bir şekilde bağlarsınız. Arkadaşlar harika, çok muntazam, çok güzel bir çalışma oldu. Şimdi sizlere bu çalışmayı anlatacağım. Bu roba çalışmasını sizlerle birlikte yapacağım. Eğer sizler de hazırsanız bu güzel modelimizin anlatımına başlayalım. Arkadaşlar kullanacağım ipler bunlar. Sadece bu ikisini yeni aldım. Bu üçü elimde vardı. İplerim koton ipler. Bu diğerlerinden biraz daha farklı. Motifimin sadece orta göbeğinde kullanacağım için yeni bir ip alma ihtiyacı duymadım. Siz de farklı olan ipinizi kalınlıkları birbirine çok yakınsa, çok fazla bir fark yoksa kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi motifimiz de bu arkadaşlar. Bu motif üzerine çalışacağız. İplerimizin koton ip olması gerekiyor. Markasının aslında çok da bir önemi yok. Şimdi hemen orta göbeğimizde başlayalım. Şöyle ipimi ayarlayayım. Bir numaralı tığ kullanıyorum arkadaşlar. Bir tane sihirli halka yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sihirli halkanın içerisine bu çektiğim 3 zincirle birlikte toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu an 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sihirli halkamı kapatıyorum. Bu şekilde zincirimin tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip ipimi kesiyorum. İpimi hemen arkasından şöyle geçirip bunu da birbirine bir bağlayacağım arkadaşlar ki orta göbeği açılmasın. Sonra orta göbek genişleyebiliyor, açılabiliyor. Öyle olmasını istemiyorum. Şöyle bağladım. Sonra ipimi temizleyeceğim hemen. Biraz içine aldırdıktan sonra keseceğim. Şimdi sıra geldi beyaz ipimize. Herhangi bir trabzan arasından tığımı geçiriyorum ve ipimi ekliyorum. Bir zincir çektim. Burada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Şu arkadaki ipi birleştirdiğiniz kısa ip şöyle tığınıza bir dolayın. Doladıktan sonra bir zincir çekin. Bu şekilde buranın daha sağlam olmasını sağlıyorsunuz. 1, 2. 2 zincir çektim. Şimdi bulunduğum yerden ipimi doladım, tığımı çıkardım. Bu şekilde bekliyorum. Şöyle ikisini birlikte aldım. Bir daha tığımı doladım. İkisini birlikte aldım. 2 ve hepsini birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doladım. 1, 2 tane atlıyorum. 2 atladıktan sonraki boşluğa geliyorum. Hem de arkadan ipimi yedireceğim orada. Bakın ikisini çektim.
bir tane doladım. Aynı yerden tığımı tekrar çıkardım. İkisini bir aldım. Doladım. Aynı yerden bir daha. Bu işlemi toplam 3 kez yapıyoruz. İkisini bir aldım. Şimdi hepsini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 tane burada trabzan atlamıştık. Şimdi bir tane atlayacağız. Bir tane trabzan atladım. Aradaki boşluktan yine 2 tanelerini birlikte alarak 3 tane trabzanı bu şekilde kapattım. 1, 2, 3. Bir trabzan atlamıştım. Şimdi 2 trabzan atlayacağım. Yani 2 trabzan atlıyorum. Sonra 1, sonra 2. 2 ve 3. Hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3. Burada 2 atlamıştım. Şimdi 1 trabzan atlayarak aynı işlemi tekrar yapıyoruz. 2 ve 3. Hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi 2 trabzan atlıyorum. Aradaki boşluklara batıyorum. Yalnız tepeleri değil arkadaşlar. Boşlukta. 2 ve 3. Kapattım. 1, 2, 3. Doladım. Şimdi bir boşluk bıraktım. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Şimdi 2 tane atladım. 2 ve 3. Hepsini kapattım. 1, 2, 3. Buradakinin tam tepe noktasına kaydırma yöntemiyle birleştirip bir de zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Toplamda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstık çalışması yapmış olduk. Şimdi sıra geldi lila renkli ipimize. Çok güzel bir rengi var. Şöyle herhangi bir boşluktan tığımı geçirip ipimi ekliyorum. Bakın böyle doluyorum. Bir zinciri o şekilde çekiyorum. 1, 2. 2 zincir çektikten sonra buraya 7 tane ikili trabzan dolduracağım. 3 zincirlerimi de sayıyorum. 4, 5, 6 ve 7. Hiç zincir çekmeden yan taraftaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane dolduruyorum. Yine zincir çekmeden yan taraftaki boşluğa aynı şekilde 7 tane dolduruyorum. Bütün aralara 7'şer tane trabzan bu şekilde yapıyoruz. Son 7 trabzanımı da yaptıktan sonra tepeden hemen şöyle kaydırma yöntemiyle birleştirip ipimi kesiyorum. Bu arkadaki ipleri içine yedirdim. O yüzden kesebilirim. Bunu da aynı şekilde. Ve bu da. Bunu da hemen temizleyelim. O anda temiz çalışırsak bizim için daha kolay olur. Sonrasında temizlemek hepsini birden zor olabilir. İnsanı sıkıyor çünkü ipleri temizlemeye çalışmak. Bunu da kesebiliriz. Şimdi sıra geldi yeşil renkli ipimizle çalışmaya.
Dediğim gibi elinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Bu da benim elimde olan bir ipti. Zaten çok az gidiyor. O yüzden yenisini almak istemedim. Şöyle herhangi bir boşluktan 7'şer tane yaptığımız trabzanın arasından şu beyaz fıstık çalışmasının tepe noktasına batıyorum. Buradan ipimi bu şekilde yukarıya çekiyorum. Bir zincirle orayı kapatıyorum. Bakın buraya arkadan tekrar alttaki ipimi doluyorum. Ve onunla da bir zincir çekiyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 kerete çıkartıyorum. Trabzan çalışması. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Bu sefer yan taraftaki beyazın tepesinden batıyorum. Ve 2 kerete çıkartıyorum. Buraya tek çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Şimdi buraya geliyorum. Buradaki beyazın tepesine batıyorum. En tepe noktasına arkadaşlar. İpimi çekiyorum. 2 kerete 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum. 2 kerete çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikili çalışma yaptım. Tek, ikili. Şimdi yine tek çalışma yapacağım. Buradaki fıstık çalışmasının tepesine batıyorum. Ve tek çalışmamı yapıyorum. 2 kerete çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya geldim. Bunun tepesine 3 zincir çekiyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tek çalışma yapacağım. Bakın 2 kerete çıkartıyorum. Trabzan yapar gibi. 5 zincir çektim. Buraya geldim. Tepeye çalışıyorum. 2 kerete çıkardım. 1, 2, 3. Aynı yerden yine 2 kerete çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5. Tek yapıyorum. Zaten artık son çalışmamız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Buradakinin tepesine kaydırma yöntemiyle geriye döndüm. Buradakinin tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi motifimizin son sırasına geldik. İpimizi arkadan hemen temizleyelim. Şurayı keseceğim. Yukarısını da biraz ördükten sonra içine ondan sonra keseceğim. Son sıramdayım. Herhangi bir köşeden giriyorum boşluktan. İpimi buraya sabitliyorum. Bakın arkadakini alıyorum hemen. Doluyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum zincirle birlikte. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arkadan da ipimi içe yediriyorum arkadaşlar. Şurada tığım tuttu. Tekrar yapalım. 1, 2,
ve 3. Hiç zincir çekmeden yan tarafta 5 zincir çektiğim yere geliyorum ve buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 3 doldurdum, 2 zincir çektim, 3 doldurdum. Burası köşe çalışmamız oldu. Şimdi 4, 5, 6. Yine hiç zincir çekmeden yan tarafa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6. Yine hiç zincir çekmeden köşeye geldim. 1, 2, 3. 3 tane trabzan, ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arkadaki yeşil ipi de bu arada içine mümkün olduğunca yedirdim. Şimdi yan tarafa geçiyorum ve yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yana geldim. Yine 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Köşeye geldim. 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane daha yapıyorum. Bu şekilde motifimizi her yerine dolanalım arkadaşlar. Son 6 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra hemen buradakinin ilk başına kaydırma yöntemiyle birleştirip ipimi kesiyorum. Böylelikle motifimiz hazır oldu arkadaşlar. Bu motifleri bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Her motif aynısı. Burada artık bireysel çalışma yapacaksınız. Ben hazırladım motiflerimi. Şimdi size motifler nasıl birleştiriliyor onu göstereceğim. Şöyle fazla iplerimi de kesiyorum artık. Arkadaşlar ben toplamda 2, 4, 6, 7 motif yaptım. Şöyle birleştirdim. Benim çocuğuma göre 7 motif tam geldi. Ama şöyle söyleyeyim, sizin çocuğunuza göre bu 8 olabilir ya da 6 olabilir. Bazen de elimizin ayarına göre de değişebilir. Çünkü kimimiz çok sıkı örüyoruz, motif biraz daha küçük oluyor, sayısını arttırmak gerekiyor. Kimimiz daha rahat örüyoruz, bu sefer sayısını azaltmak gerekiyor. Şu an benim 7 motifim tam çocuğumun bedenine uygun olarak oldu ve size de 7 motif üzerinden anlatacağım. Siz çok kolay, hani sadece ya motif artacak ya da azalacak, diğer işlemler kaç motif olursa olsun çok kolaylıkla yapabileceğiniz şekilde olacak. O yüzden hiç meraklanmayın. Şimdi arkadaşlar nasıl birleştireceğim onu göstereceğim. 2 tane motifim var bu şekilde. Birleştirirken lila ipini kullanıyorum. 2 motifimizin şu an ön yüzleri bize bakıyor. Şöyle birleştirdiğimiz zaman burası arkası, burası da arkası olacak. Yani arka yüzler dışta, ön yüzler içte olacak şekilde motiflerimi tuttum. Birinin köşesinden tığımı geçirip karşısındakinin de köşesinden geçiriyorum. Bu şekilde ipimi çektim. Bir zincir çektim. Sonra bir tane doladım. Doladıktan sonra bir zincir daha çektim. Şimdi arkadaşlar şöyle yakından göstermek istiyorum. Her bir trabzanın tepesi bir buğday başağı gibi gözüküyor. Bu başakların tepesini alacağım. Şöyle bakın, ikisini birlikte alıyorum. Karşı taraftan da ikisini birlikte alıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle bu şekilde birleştiriyorum. Bunun içerisinden geçiriyorum.
Şöyle kameramı biraz şöyle çekeyim, oraya ışık vuruyor çok. İkisini birden aldım. Karşı tarafında ikisini birden aldım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Burada zincirimiz var. Hemen onun yanındakini alıyorum. Şöyle zincir çektiğimiz yerde buğday başağı olmuyor çünkü. Bakın buğday başağı. Hemen şu trabzanın tepesi yani. Buradan girdim. Karşıki trabzanın da tepesinden girdim. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Girdim. Karşı taraftan da girdim. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Buradan girdim. Buradan da girdim. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. İkisinden de girdim. Bakın karşılıklı kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bu kadar basit. Birçok birleştirme tekniği var. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Karşılıklı olarak bütün motiflerimizi bu şekilde yan yana birleştiriyoruz. Çok az kaldı. Şöyle tamamlayayım. Evet, son trabzanlarımı yaptıktan sonra yine boşluklardan bakın bu şekilde sık iğne gibi birleştirip bir zincir çekip ipime kesiyorum. Ve bu şekilde bir birleştirme oluyor arkadaşlar. Buna çok hafif bir ütü yapılacak. Motifimizin böyle burasında tam durması için. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hiç ütü vurmasanız bile olur. Çok farklı güzel bir duruşu var arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 motifi bu şekilde yan yana ekliyoruz. Arka tarafları eklemiyoruz. Şimdi robamızın üst bölmesine, çevrelemesine geçeceğiz. İlk önce çevreleme yapacağız. Bunun için lila renkli ipimizle çalışmamıza başlıyoruz. Etrafını geçmeden önce arkadaşlar arkalardaki iplerini de güzelce temizledim. Etrafını dediğim gibi lila rengiyle geçiyoruz. Şöyle köşemizden ipimizi ekliyoruz. Ekledikten sonra 1-2 zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Sonra her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Her bir trabzanın tepesine. Şimdi köşe boşluğuma bir tane trabzan yapıyorum. Yaptıktan sonra 1-2 zincir çekiyorum. 2 zincir çekip buraya 1-2
2 tane trabzan yapıp bakın bu şekilde dönüş sağlamış oluyorum. Sonra bir doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum tepesine. Şöyle şu boşluğa da bir tane yapalım. Şöyle bir doladım. Hemen yuvanın içine bir yarım trabzan. Ondan sonra trabzanların tepesine yarım trabzan. Her bir trabzanın tepesine yarım trabzan yapıyorum. Ne demek yarım trabzan? Bir doluyoruz. Hepsini birlikte çekiyoruz. Bir doluyoruz. Hepsini birlikte çekiyoruz. Bakın. Şimdi şuradaki dönüşte 2 tane baktığım zaman şöyle bir bakayım. Fazla mı oldu? Yok. Hayır, gayet muntazam oldu. Bu şekilde arkadaşlar sıranın diğer ucuna gelene kadar her bir trabzan üzerine yarım trabzan örerek devam ediyoruz. Şu ara çalışmayı da göstereyim. Bakın bu aradayız. Burada bir trabzanım var. Üstüne yarım trabzan yaptım. Şu araya batıp bir tane yarım trabzan yapıyorum. Buradaki boşluğa bir yarım trabzan yapıyorum. Ve ondan sonra trabzanların üzerine yarım trabzan örmeye devam ediyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde. Şimdi şu köşeye bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yaptıktan sonra bir iki zincir çekip içine tekrar bir iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve buraya geldim. Bu kısa köşede yine ikili trabzan olarak devam ediyorum. Sırama her ikili trabzan üzerine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşe çalışmasını tekrar göstereceğim. Böyle olunca köşeler çok güzel dik duruyor. Şöyle devam ediyoruz. Şimdi köşenin içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Bir iki zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sonra buradan artık yarım trabzan olarak yapmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi her bir trabzan üzerine yarım trabzan örmeye devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar yine yarım trabzan öreceğiz. Buraya geldiğimizde birleştirmemizi yapacağız.
Sıramı tamamladım. Şimdi son köşeye geldim. Şöyle şuraya bir bakalım. Burada arkadaşlar bir tane doladım. Bu trabzan zincirin iç kısmına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çevresini tamamladım. Son buradaki boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burayı birleştirip bir de zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Hemen iplerimizi temizleyelim. Ve robamız ana bölüm bitti. Arkadaşlar burada şu arka kısmı düğmelerimizi dikeceğiz. 3 tane düğme. Düğmelerimizi diktikten sonra burada ilik açmıyoruz. Trabzanların arasından çok rahat geçecek şekilde küçük düğme alacağımız için burası bu şekilde böyle üst üste gelecek. Şimdi burada iki farklı çalışma yapabiliriz. Ondan bahsetmek istiyorum. İsterseniz robanızı bu şekilde bırakıp direkt şu çizgilerin olduğu yerden askı yapabilirsiniz. Askı çalışması yapabilirsiniz. Ya da üst beden çalışması yapabilirsiniz. Şimdi ben üst beden çalışması yapacağım. Askı çalışması bu robada yapmayacağım. Ama bu şekilde dediğim gibi bırakıp da buradan askı çalışması yapıp ondan sonra elbisenizi aşağıya doğru dikebilirsiniz. O şekilde de çalışmam olacak. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ama şimdi robamızın üst kısmını çalışalım. Arkadaşlar elbisemizin robası böyle olacak. 3 tane motifimiz ön tarafta olacak. Bu 3 motifin birincisinde şöyle ben trabzanları, yarım trabzanları saydığım zaman 20 tane var. Tam 10'uncudan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, burasının tepesine ipimi ekleyeceğim. Çocuğunuzu ölçüp bu kısmı o şekilde de yapabilirsiniz. Buraya ekliyorum ipimi. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra yan tarafa trabzan yapıyorum. Yana geliyorum, trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Yan tarafa geliyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Yani her yarım trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Nereye kadar yapacağım? Şimdi bu birinci motifim. 2'yi tamamen yapacağım. Üçüncü de 10'uncuya gelene kadar yapacağım. Burada da 10 tane kalacak. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı tamamlayalım. Bu sıramızı tamamladık. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Döndükten sonra bir tane trabzanın tepesine atlıyorum, diğerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir doluyorum, sonra atladığım trabzana bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye ikili trabzan yapıyorum. Bir tane doluyorum, atladığıma geri gelip oraya ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum,
ikili trabzan yapıyorum. Sonra atladığıma geri gelip ikili trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum, ikili trabzan yapıyorum. Sonra geri geliyorum, atladığıma ikili trabzan yapıyorum. Bir atladım, ikili trabzan, geri geldim. Burada atladığım yere ikili trabzan yapıyorum. Yani böyle çapraz trabzan çalışması yapıyoruz bu sırada. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Böyle çapraz trabzanlarla. Sıramı tamamladım. Şimdi burada bir tane doluyorum. İlk baştaki 3 zincir çektiğim yerin tepesine, zincirin tepesine bir ikili trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çektim ve döndüm. Eli rahat olanlar 2 zincir çekebilir. Şimdi yine her trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Her trabzanın tepesine tekrar normal sıralı olarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. İkili trabzan olarak. Bu sırayı tamamladıktan sonra arka sıradan yine çapraz trabzan olarak gelelim. Ondan sonra buluşalım. Sıramı tamamladım. 3 zincir çektim ve dönüyorum. Dönünce yine arkadaşlar bu sırayı da ikili trabzan olarak yan yana sıralı ikili trabzan olarak tamamlıyorum. Şekilde bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Sonra son sıra için buluşalım. Arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Hatta 2 zincir çekelim. 2 zincir çekip eli rahat olanlar bir zincir çeksin lütfen. Dönüyoruz. Şimdi her bir trabzanın tepesine yarım trabzan yapıyoruz. Her bir trabzanın tepesine yarım trabzan. Bu sırayı da bu şekilde yarım trabzan yaparak tamamlıyoruz. Bu modelimizin son sırası.
bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle hemen ipimizi temizleyelim arkadaşlar. Sağlam olması açısından birkaç kez içerisinden geçiriyorum. Şöyle. Burayı içine örmüştüm. O yüzden hemen kesiyorum. Şöyle ufak tefek gözden kaçanlar varsa onları da temizliyoruz. Ve robamızın aslında en büyük çalışması bitti arkadaşlar. Sadece düğme dikimi kaldı. İnanın çok güzel oldu. Şöyle arkadan düğmelerimizi dikelim. Sonra askılarımızı takalım. Elbisemizi de dikelim. Bakalım sonuç ne olacak? Ortaya nasıl bir elbise çıkacak arkadaşlar. Ben şimdi elbiseyi dikeceğim. Düğmelerini dikeceğim. Askılarını yerleştireceğim. Askıları örme olmayacak. Elbisenin kumaşından olacak. O yüzden askılarını takacağım. Ve ondan sonra size son halini göstereceğim. Arkadaşlar elbisemin dikilmiş halini de böyle göstermek istedim. Burası arkası. Fiyongunu ben tam olarak yapamadım. Daha düzgün bağlayabilirsiniz. Bu şekilde çapraz askı olarak gelecek. Ön taraftan da bu şekilde arkadaşlar çapraz askı geldiğini düşünün. Bu askılar monte edilmedi, onu söyleyeyim. Sadece trabzan aralarından geçirildi ve böyle bir düğüm atıldı. Siz isterseniz monte de ettirebilirsiniz. Ve bu şekilde boyunu rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Çocuğunuzun boyu uzadıysa da ben o yüzden monte etmeyi düşünmedim. Onun yerine böyle ayarlanabilir askı yapmayı tercih ettim. Gerçekten çok güzel oldu. Rengi kamerada göründüğünden daha güzel bir ton aslında, lila. Ama kamerada tam ışık açısından dolayı rengi çok ortaya çıkmadı arkadaşlar. Kumaşımı sorarsanız eğer, ben bu kumaşı yazlık keten kumaş olarak aldım. O şekilde kullandım. Farklı kumaş tercihlerinde de bulunabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi robamız çok güzel oldu. Sizler de beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğeni tuşuna basmak, yorum yapmak ya da abone olmak tamamen ücretsizdir. Hiçbir ücrete tabi değildir arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.